Kırım'ın hemen üstü, güney hattı Ukrayna'nın, gözler Rusya'nın işgal altında tuttuğu Zaporijya'da. Bugünlerde çok sık duymaya başladığımız bu kelime arkasında farklı detaylar ve büyük tehlikeler barındırıyor. Tehlikenin yıkıcı etkisi hesap edilemediğinden aslında aşina olmamamız gereken bir kelime. Zaporijya nükleer santralinin bugünü ve geleceği hakkında iddialar ve senaryolar mevcut. Yakından bakalım. Dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak gösterilen tesis Dnyeper Nehri üzerindeki Kakhovka Baraj Gölü'nün güney kısmına Sovyetler Birliği tarafından inşa edildi. Dnyeper Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğünü bir anekdot olarak buraya ekleyelim. Birinci ünitenin yapımına 1980'de, son ünitenin yapımına ise 1986'da başlandı. 6 nükleer reaktörü bulunan ve 5700 megawatt saat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin %20'sini karşılıyor. Ukrayna'da 4 büyük nükleer santral var. Bunun yanı sıra aktif olmayan Çernobil de yine bu ülkede. Nükleer enerji Ukrayna'da her geçen gün önemi artan bir kaynak olarak görülüyor. Nedeni ise kömür bakımından zengin yataklara sahip Donbas bölgesinin Rus destekli ayrılıkçı grupların kontrolüne geçmesi. Ukrayna'nın kömür yataklarına alternatif olarak nükleer ve yenilenebilir enerjiye yöneldiği görülüyor. 24 Şubat'ta başlayan savaşın 9. gününde Rusya'nın eline geçen Zaporijya, savaşın seyrini değiştirebilecek bir atak olarak değerlendirilmişti. Halihazırda Rus ordusunun kontrolünde bulunan tesisin günümüzde bir güç gösterisinden öte evrensel bir problemin ana karakteri olmaya doğru gittiği görülüyor. Küresel kamuoyunun önemli gündem maddelerinden biri haline gelmesi ise santralin çevresine yapılan toplu saldırıları. Yaşanan saldırıların sorumlusu olarak iki ülke birbirini suçluyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi henüz Ağustos başında yaptığı açıklamayla durumun tamamen kontrolden çıktığı konusunda uyarılarda bulunmuştu. Rusya ise santrale zarar verenin Ukrayna olduğunu öne sürerek sebep olarak Ukrayna'nın bölgeye yaptığı bombardımanları gösterdi. Avrupa Birliği de bir açıklama yayınlayarak durumun endişe verici olduğuna vurgu yaptı. Hasarlı elektrik hatlarının tamiri ve santralin Ukrayna elektrik sisteminin tam olarak bağlanmasının gerekliliği savunuldu. Durumun vahametini anlamamıza şu örnek yardımcı olacaktır. Rusya'yı eleştirmekten uzak bir politikayı benimseyen Çin dahi nükleer güvenlik endişesi yaşadığını açıkladı. Peki küresel bir tehdit haline gelen santral nasıl korunuyor? Santraldeki binalardan birinde çıkan yangın başta Avrupa olmak üzere büyük bir bölgede endişeyi de beraberinde getirdi. Ukraynalı çalışanlar santralin doğrudan bombalandığını ve reaktörlerden birinin zarar gördüğünü açıkladı. Peş peşe gelen sağduyu çağrıları da bu açıklamanın ardından yapıldı. Buna rağmen bir radyasyon sızıntısı tespit edilemedi. Güç santralinde 6 adet basınçlı su reaktörü ve radyoaktif nükleer atık depoları bulunuyor. Reaktörlerin dışında koruma kalkanları var. Uzmanlar santralin uçak çarpması ve patlamalara, doğal afet ve insan kaynaklı dış saldırılara dayanıklı olduğunu öne sürüyor. Buna rağmen füze ya da roket ile vurulması halinde bu kalkanlar zarar görebilir. Tasarlama aşamasında baskı ve güce karşı dayanıklı olarak üretilmiş olsalar da askeri bir müdahaleye dayanıklılığı hususunda hala soru işaretleri mevcut. Kalkan ya da reaktörün soğutma sisteminin zarar görmesi en kötü senaryoların başında geliyor. Reaktör aşırı ısınacak ve çekirdeğin erimesine neden olacak. Böyle bir durumda radyasyon sızıntısı olasılığı neredeyse %100. Nükleer ve hidrojen patlaması da yaşanabilir. Bu senaryonun yaşanması halinde hangi bölgeler etkilenir, şimdi de ona bakalım. Reaktörlerden birinin vurulması halinde başta Ukrayna olmak üzere Avrupa'nın büyük bir bölümü ve Rusya'nın bir kısmının etkilenmesi bekleniyor. Saldırının yapıldığı günün hava durumu da saldırının boyutunu etkileyen bir diğer faktör. Rüzgara bağlı olarak etkilerinin çok daha uzak mesafelere yayılması mümkün. Böyle bir sızıntı olması halinde sızıntının ilk başta Belarus, Polonya ve Baltık ülkelerine doğru ilerlemesi bekleniyor. Radyoaktif partiküllerin ana yönü ise ülkenin doğusu, yani Rusya'nın işgal ettiği Donbas bölgesi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski başta AB ülkeleri, Türkiye, Gürcistan ve daha uzaktaki ülkelerin böyle bir sızıntıda etkilenebileceğini açıklamıştı. Rusya'da radyoaktif maddelerin Polonya, Almanya ve Slovakya'ya yayılabileceğini belirtiyor. Tesis 2014'ten beri ilhak altında olan Kırım'a 200 kilometre uzaklıkta. En büyük etkisini göstereceği yerlerden biri de burası. İnsan sağlığı açısından büyük yıkımların yaşanması ise sürpriz olmaz. Yayılan radyasyona maruz kalan insanlarda kanser dahil ciddi ve uzun vadeli sağlık sorunları yaşandığı biliniyor. Bunun yanında tarım arazilerine yayılması sonuçlarının uzun yıllar görülebileceği anlamında taşıyor. Karadeniz'deki balık popülasyonunun da etkilenmesi çok büyük ihtimal.
1986'da yaşanan Çernobil felaketinin bir benzerinden bahsediyoruz. There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened. Çernobil tarihteki en şiddetli nükleer vaka olarak tanımlanıyor. İki santrali birbirinden ayıran özellikler de mevcut. Bu özelliklere bakarak ikinci bir Çernobil demenin abartılı bir tespit olduğunu savunanlar da var. Çernobil'de grafitin yol açtığı büyük yangın radyasyon bulutunun en önemli nedeni olarak gösteriliyordu. Bir karbon mineral olan grafit maddesinin Zaporijya'da olmadığı, böyle bir kaza anında radyoaktif parçacıkların çoğunu hapsedecek kubbe şeklinde bir muhafazayla korunduğu söyleniyor. Dış etkenlere karşı çelik takviyeleri olan bir binadan bahsediyoruz. Tüm bunlar güven verici dursa da Ukrayna Enerji Grubu Ek-Action bir sorun yaşanması için santralin doğrudan vurulmasının gerekmediğini, tesisin elektrik kesintisi yaşaması halinde de ciddi sorunlar oluşabileceğini açıkladı. Santralin yakınında yaşanan şiddetli çatışmalar bu ihtimalin olasılığını artırıyor. Ayrıca deprem, tsunami, hortum, kasırga gibi doğal afetlerden de etkilenmesi söz konusu. Şu anda 6 reaktörün yalnızca birinin çalıştığı tahmin ediliyor. Sürecin başında santralin kontrol altına alınabilmesi için devre dışı bırakılması da gündemdeydi. Fakat şu ana kadar böyle bir adım atılmadı. Geçtiğimiz günlerde tesisteki hatların hasara uğraması nedeniyle santralin elektrik şebekesi tarihte ilk kez kesilmişti. Bir gün sonra yapılan açıklamayla elektrik bağlantısının yeniden sağlandığı bildirildi. Devre dışı bırakılması için reaktörlerin enerji kaybı yaşamadan en az 30 saat sürede yavaşça soğutulması gerekiyor. Savaşın yaşandığı bir bölgede bu ihtimalin kuvvetli olduğunu düşünürsek böyle bir risk alınmak istenmediğini söyleyebiliriz. Çünkü enerji kaynağının kesintiye uğraması demek aynı zamanda radyasyon sızıntısının da habercisi. 2011'de Japonya'da meydana gelen depremin ardından yaşanan tsunami nedeniyle Fukushima santralinde bir benzeri yaşanmıştı. Elektrik kesintisi reaktörlerin 3'ünün erimesiyle sonuçlanmıştı. Tesis yakınlarındaki saldırıların artması Avrupa başta olmak üzere yakın ülkeleri oldukça tedirgin etti. Yapılan açıklamalar bu konuda adım atmaya hazır olduklarını da gösteriyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuya ilişkin Putin'i aradığı ve Putin'in Uluslararası Atom Enerji Ajansı görevlilerinin tesise gitmesini kabul ettiği bildirilmişti. Oluşturulan heyet incelemelerde bulunmak için geçtiğimiz günlerde tesise doğru hareket etti. Hareket etmeden önce sadece Rusya değil Ukrayna'da açık garantiler verdiğini duyurdu. Yani iki tarafında en azından o bölgede çatışmaları durdurduğunu görüyoruz. Birleşmiş Milletler'den gelen askeri güçten arındırma teklifi Rusya tarafından kabul görmedi. Gerekçe olarak tesisin savunmasız bırakılacağı düşünülüyor. Ukrayna'nın talebi ise uluslararası toplumdan. Zaporijya santralini kapsayan bölgeye yapılacak bir saldırının engellenmesi için hava savunma sistemleriyle hava sahasının kapatılmasını istiyor. Fakat bu talebin gerçekleşmesi de düşük bir ihtimal. Rusya'nın böyle bir durumda agresif davranış sergileyebileceği gerekçe gösteriliyor. Santralin olduğu bölgede yaşayan 60 bin vatandaş hem bombardımanlardan hem de olası bir nükleer felaketin sonuçlarından oldukça endişeli. Hatta bölgede nükleer sızıntıya karşı önlem alanlar dahi var. Karadeniz kıyısından hesaplandığında Türkiye-Zaporijya arasındaki mesafe yaklaşık 650 kilometre. Olası bir patlamada yakın sayılabilecek bir konum desek yanılmış olmayız. Dinyeper Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğünü de hatırlarsak bir sızıntı çıkması halinde Türkiye'nin de olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz gözüküyor. 6 aydır devam eden savaşın önemli bir ayağı bu bölge ve şüphesiz bölgedeki nükleer santral. Ukrayna'nın radyasyon kontrol ve imhası için düzenlediği eğitimlere Avrupa Birliği de anti-radyasyon tabletleriyle destek vermeye hazırlanıyor. Bu adımların atılması felaketin kapıda olduğuna ilişkin yorumları da beraberinde getirdi. Bölgeden gelen çatışma haberleri nedeniyle endişe her geçen gün artarken ülkelerin açıklamaları ve alınan önlemlerin nasıl sonuçlanacağı en merak edilen konuların başında geliyor. Kırım'ın hemen üstü, güney hattı Ukrayna'nın, gözler Rusya'nın işgal altında tuttuğu Zaporijya'da. Bugünlerde çok sık duymaya başladığımız bu kelime arkasında farklı detaylar ve büyük tehlikeler barındırıyor.